Mısır'dan herkese selamlar. Bugün safari turu yapacağız. Ama ATV'lerle birazdan başlıyoruz. Size buranın eğlenceli yerlerini de göstermek istiyorum. İnanılmaz eğlendiğim bir ülke oldu. Bunun hakkında daha detaylı video gelecek. Burada bir aileyle tanıştım. Gerçekten burada insanların yarısı gerçekten her yerde çok fazla para çekiyor. Onu oluyor. Sıkıntılar çok var. Ama eğlenebileceğiniz yer de çok güzel var. Yani ben inanılmaz zevk aldığım bir ülke oldu. Özellikle Kairo, Gize harika. Şimdi burada kaydımı yapacağım. Yes. Evet, bu arkadaşla tanıştık. Geldiğimden beri inanır mısınız bir defa restoranda yemek yemedim. Eşi yemek yapıyor, otelime kadar getiriyorlar. Evine gidiyorum, ailesiyle tanıştım. Bir sonraki videoda onu göstereceğim sizlere. Buranın sıcakkanlı insanlarını da sizlere göstermek istiyorum. Evet, çölü bugün bununla gezmeye hazır mısınız? Hadi başlıyoruz. İşte çöllerdeyiz. Ve tam karşımızda, sağımızda 3 tane piramit ve biz burada böyle keyfimize bakıyoruz. İnanılmaz güzel. Okay, you hold. Evet, şöyle bir pozumuz olsun. Bak, piramitler hemen sağımızda. İnanılmaz eğlenceli. Gerçekten eğer gelirseniz bunu yapmalısınız. Piramitlerin hemen orada size tavsiyem atlarla veya develerle gezmeniz. Ancak burada piramit yok. Sadece burada çölün içerisine gezebiliyorsunuz. Ve bunu ATV ile yapmak inanılmaz zevkli oluyor. Ailenizle de yapabilirsiniz. Gayet güvenilir ve zaten rehber de size eşlik ediyor. Şimdi tepeye kadar çıkacağız. Komple buraları dolanacağız. Çok güzel geçiyor. Size şunları söyleyeyim. Gerçekten Mısır en eğlendiğim ülkelerden bir tanesi oldu. Aralarında çok iyi insanlar var. Yani Türkiye'nin eski kültürü gibi düşünebilirsiniz. ATV'yi bıraktık burada. Şu yukarıya çıkarıyor beni. Buradan çok güzel manzara var dedi. Bakalım. İşte bu ya. Bak nereye geldik. Şu manzaraya bakın. Şu ön taraf Giza. Onun bir arka tarafı artık Kairo. Büyük şehir. Sol tarafta da bak piramitler. Muhteşem bir manzara. Der. Oo. Şuradan hatta Saqqara başka bir bölgedeki piramitler de gözüküyor. Öyle bir noktadayız. Evet, turumuz az önce bitti. Şimdi at arabasıyla gezmeye başladık. Burası turizmle hiçbir alakası olmayan lokal yerleri geziyorum. Ben geldiğimden beri lokal yerleri geziyorum. Öyle böyle değil. Çok fazla video çekemedim. Burası benim için tatile dönüştü. Bu arkadaşın sayesinde. İnanılmaz güzel günler geçirdim. Yani anlat bitmez. Böyle yavaş yavaş size biraz aktarmaya çalışacağım. Burada at arabası, burada at arabası, atlar, develer çok meşhur. Yani varlıklı insanlar da at alıyor, at arabası alıyor veya işte deve alıyor. Arabadan daha değerli diyebilirim. Çünkü bu safariyi
Ve piramitlerin orayı tabii ki motorla araçla yapmıyorlar. Yani bu at arabaları veya develer. O yüzden çok değerli. Turistleri bunlarla gezdiriyorlar. Şöyle etrafı göstereyim size biraz. Şu anda gezdiğimiz yer çarşı olarak geçiyor. Ana yol. Burayı göstereceğim sizlere biraz. Tabii ki burada alışveriş yapabileceğiniz böyle hediyelik bir sürü eşyalar var. Tabii ki Mısır ve piramitlerden çıkan figürleri burada da yapmışlar. Hadi gezelim. Ben buraya geldiğimde ilk gün gördüğümde ne dedim biliyor musun ertesi gün? Burası yani inşallah değişmez, gelişmez. Ya insan bir yer için inşallah burası gelişmez der mi? Evet, burası tam da öyle bir yer. Bali de öyle. Ne diyor Bali'ye gelenler? Herkes ya inşallah orada değişmez. Şimdi şu andaki gibi çok güzel. Anladınız mı? O yüzden şunu anlatmaya çalışıyorum. Böyle kaldığı sürece burası inanılmaz turist çeker. İnanılmaz. Çünkü her şey değişik. Tarih. Ya uçağa biniyorsun Türkiye'den 2 saat sonra buradasın. Ama 100 yıl geriye geliyorsun. Bak 100 yıl net. İnanılmaz zevk aldım ben. Çünkü zaten geldiğinizde farklı bir şey arıyorsunuz. Bir ülkede farklı bir kültür. İşte burada tam bunu yaşıyorsun. Özellikle de Kairo ve Giza. Yani kültür, işte gezi, piramitlerin içine girebiliyorsun. O kadar çok aktivite var ki yapabileceğin. Müzeler, 2 tane müze var çok önemli. Bütün çıkan tarihi eserler hepsini gördüm. İnanılmaz güzel şeyler. Burada da bak bizim gibi aynı böyle tavuk kızartma yapıyorlar ateşte. Güzel. İnsanlar, amca selamünaleyküm. Şunu size söyleyebilirim. Yemekler inanılmaz lezzetli ama inanılmaz. Ve tertemiz. Bak dışarı çıkıyorsunuz her taraf pislik içerisinde görüyorsunuz. Ama şöyle bir durum var. Şimdi çöl olduğu için tamam oradan sürekli yollar böyle pis duruyor. İşte bu da hemen yanımız çöl zaten. Oradan gelen rüzgarla gelen kumlar işte ister istemez burayı böyle yapıyor. Evleri, binaları, arabaları, her şeyi. Ama şunu söyleyeyim size. Yemek konusunda bak mutfak konusunda inanılmaz temizler ve çok lezzetli yemekler yapıyorlar. Bak inanılmaz. Şunu da söylemek istiyorum. Buraya gelecek, tatile gelecek kişiler için ben buranın efendim dolandırıcı yok, bu yok, o yok, her şey çok güzel demiyorum. Asla var. Var abi. Gidiyorsun senden işte 50 işte 10 dolarlık yerden 50 dolar isteyebiliyorlar. Bunu yapıyorlar, onu yapıyor. Ama iyisi de çok. Al. Ben bir haftadır bununlayım, bu arkadaşlayım. Evine gidiyorum. Eşiyle, çocuğuyla oturuyoruz, yiyoruz, içiyoruz. Orada bir tartışma var. Olabilir. O da bakıyor ne gösteriyor diye. Şöyle etrafı göstereyim size. Oteller hakkında bilgi vereyim size biraz. Oteller uygun. Yani 10 dolara bile yerler çok basit bir şekilde bulabiliyorsun. 10 dolar, 15 dolar. Benim kaldığım otel yaklaşık 17 dolar, 16 dolar ama gayet güzel. Yani oteller uygun. Yeme içme bunlar da uygun. Ama buraya kadar gelmişken tabii ne yapacaksınız? İşte piramitleri gezeceksiniz. Efendim oraya giriş ücretleri var. İşte müzeler giriş. Oralarda para giriyor. Yani ister istemez 10 dolar veriyorsun girişte. Bazen 15 dolar. İşte ne bileyim o içeride geziyorsun 10 dolar 20 dolar öyle veriyor. Gidiyor para yani. Tek kişi için rahat bir şekilde günlük 20-30 dolar gider. Öyle yerlere girmek, gezmek, yapmak için. Ya bir aileniz varsa 2 kişi, 3 kişi ona göre hesaplayabilirsiniz. Burada mahalle arası böyle dükkanlar var. Ben kendisine şey dedim, beni lokal yerlere sok. Biraz lokal sokakları gezelim. Oraları görmek istiyorum diye. O da beni böyle gezdiriyor. Böyle bak daracık sokaklar var. Size işte böyle Mısır sokaklarını
gösteriyoruz. Evler çok eski ve şunu şey yaptım, bak evler bitiyor ya. Dış hangi taşı kullandıysa boya falan yapmıyorlar. Çünkü boya da yapsa bu kum tamamen böyle sarıya döndürüyor şeyleri. O yüzden hiçbir şey yapmıyorlar. Böyle bırakıyorlar. Lan sen nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun sen bu? Food. Nereye gidiyorsun? Ha? What is there? Ne var orada? Yok gibi bir şey. Gel. Gel. Aha yakaladık Mami. Çocuk. We have the food. Okay. Eğer Mısır'a tatile gelecekseniz bu arkadaşın numarasını paylaşırım. Bununla anlaşın. Bütçenize göre sizi biri gezdirmesi lazım buralarda. Tek başına gezemesin. Bak benim o kadar tecrübem var. O kadar ülke gittim, şey yaptım. Burada öyle sistem öyle değil. Tamam mı? Birçok uygulama çalışmıyor. İşte gideceksin oradan bir yer bulacaksın. Kendi başına gezeceksin de falan filan. Çok zor abi. O yüzden burada bir rehberle benim tavsiyem, tabii isteyen istediği gibi yapar. Ama tavsiye olarak bir rehber tutarsanız çok daha basit bir şekilde, hızlı bir şekilde gezebilirsiniz en önemli noktaları, en güzel noktaları. Çünkü bu yerliler, şöyle söyleyeyim size, bu turistlerin gittiği yerin dışında bir sürü yerler biliyorlar. Adamlar buralı. Yani o yüzden bence rehberle burayı gezmek çok önemli. Yoksa çok sıkıntı yaşarsınız. Mesela benim ATV yaptım ya, buranın parası 1000-1500 istiyorlar. Ben 500'e yaptım. Niye? Çünkü yerliyle geziyor. Anladınız mı olayı? Don't to stop, okay? Yeah. Be careful. Şu anda tamamen lokal yerlerde, turizmin gerçekten olmadığı yerlerde geziyoruz. İşte ben böyle bir şeyden zevk alıyorum ya. Bir ülkenin içerisine bak, burada bir tane turist görüyor musun? Yok. Tamamen yerli. Bak burada ekmek fırını var. Ekmek almak için bekliyorlar. Patates satıyor. Bu ne küçük patates, fındık kadar, şu kadar. Oha düşüyordu. Evet, ortamı sizlere gösteriyorum. Böyle mahalle bakkalı. Çocuk nasıl baktı, gördünüz mü? Abi. Bu tuktuklardan da bayağı var ha, yani az değil. Ülke gerek turistlere gerek kendi içerisinde tamamen bir kaos içerisinde. Yani burayı gezmek hiç ama hiç kolay değil. Hiç kolay bir ülke değil ama bir o kadar zevkli. Tekrar anlatmaya çalışıyorum. Ben burada her şey dört dörtlük, efendim hiçbir problem yok asla demiyorum. Fazla fiyat çekme olayı var ama bu da zorla değil, yani hayır dersin gidersin. Öyle sizi baskı altına alacak, ne bileyim ne yapacak bir durum değil. Adam fazla söylüyor, ister alırsın ister ama gidiyorsun 2-3 yere soruyorum, sonra alıyorsun mesela. Hangisi iyi fiyat yaptıysa, bu kadar. Yani ben burada gerçekten şey görmedim. Böyle kendimi tehlikede ve sıkıntılı veya başka bir durumda hiç hissetmedim, onu da size söyleyeyim. Yaklaşık 8 günden fazla buradayım. Ve bütün lokal yerlere giriyorum, çıkıyorum. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Onu da açık ve net söyleyeyim. Gayet güvenilir. Sadece fazla fiyat çekmeleri bir şey alırken
veya bir yere girerken. Ne yapıyorsun lan? Şu evlere bak. Değişik değişik yerlerden geçiyoruz. Burası bak abartmıyorum en gelişmiş yer ha. Diğer yerler daha böyle bildiğin 100 yıl geriye gidiyorsun. Bu yine iyi, hiçbir şey değil bu. Öyle yerlere girdim çıktım ki yani aklınız gider. Bu video buraya kadar olsun. Fazla uzatıp da sizi de sıkmak istemiyorum. Bir sonraki videoda burada Mısırlı bir ailenin evine gideceğim ve orada sizlere nasıl bir hayat sürdüklerini ve onların çok ilginç hikayesini anlatacağım. Çok güzel bir video olacağını düşünüyorum. Mısır'dan hepinize selamlar, sevgiler. Görüşmek üzere. Saygılar. Onu derler biz bekler, gezip de görelim dünyalar. Herkes bizden bir yer var, gel ve tadını çıkar. Yıllar beni yollara koydu, ben tamamladım durdum gel. Yok bize hiç engel. Yol arkadaşım olsan ki zaten böyle güzel her şey.